2023 yılında yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz çağ modern bir zaman dilimini ifade ediyor. Bu modern zaman diliminde ise ülkeler farklı farklı hayatlar yaşıyorlar. Özellikle dünyanın batısından bir yerden Asya'ya uzak kesimden gelenler için bu ülkedeki yaşam kültüründen son derece farklı, dünyanın en farklı ülkelerinden biri olan Japonya. Japonya, Doğu Asya'da bulunan bir ada ülkesidir. Ülkenin ismi onların dilinde güneş ve köken isminin birleşmesinden meydana geliyor. Yani Türkçedeki okunuşunu Doğan Güneş'in ülkesi olarak çevirmek yanlış olmaz. Ülkeye bu ismin Çinliler tarafından verildiği söylenir. Coğrafi anlamda 6852 adet adadan oluşan Japonya, başka bir tabirle takım adalardan oluşan bir yapıya sahip. Toplamda 378 bin kilometrekarelik bir alana sahip olan Japonya ülkesi, bu alan içerisinde ise müthiş bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin yarısı kadarlık bir toprak alanına sahip olan Japonya, tam 125 milyon insanı içinde barındırıyor. Aslında bu sayı Asya ülkeleri için gayet normal karşılanabilir. Zira Asya ülkelerinde hemen her ülke yoğun bir nüfusa sahip. Ülkeye Türkiye'den gidebilmenin en rahat yolu büyük şehirlerimizden. Yapacağınız uçak seferleridir. Ülkemizde yapılan bize muafiyet anlaşması gereği 90 güne kadar Japonya'ya giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Çünkü Japonya coğrafya itibariyle Türkiye'ye uzak sayılabilecek bir ülke. Öyle ki İstanbul'dan Tokyo'ya yapacağınız uçuşlar aktarma yapmazsanız bile 12 saati bulabiliyor. Aktarmalı uçuşlar ise 24 saate kadar uzayabiliyor. Uçuş süresinin fazla olması, uçağın harcadığı yakıt artacağından ötürü iki ülke arasındaki seyahatin maliyeti 12 bin Türk lirasından başlıyor ve 25 bin Türk lirasını dahi görebiliyor. Üstelik bu sadece tek kişilik gidiş biletiniz gidiş geliş için ortalama 30 bin TL bilet parasını gözden çıkarmanız gerekti. Peki Japonya gerçekten de o kadar uzun süreli yolculuğa ve pahalı uçak bileti ödemeye değer mi? Öyleyse gelin Japonya'daki yaşamı derinlemesine bir şekilde ele alalım. Burası Tokyo, Japonya'nın kalbi olan 37 milyonluk ultra gelişmiş şehir. Aynı zamanda dünyanın en kalabalık şehri burası. Devlet kendi vatandaşlarına bu şehri terk etmeleri için çocuk başına tek seferliğe mahsus $7.500 teklifte bile bulunuyor. Dünyanın en büyük ikinci borsası Tokyo üzerinden yürütülüyor. Bu anlamda sadece Japonya'nın değil tüm dünyanın yatırım yaptığı bir şehir burası. Japonya'nın ticaret, kültür ve finans merkezi ve dünyanın en hızlı treninin bulunduğu şehirdir. Depremlerin, sellerin ve buna bağlı olarak insanların kendi yaşamlarına kıydığı bir coğrafya burası. Özellikle Tokyo Ateş Çemberi adı verilen sismik olarak son derece aktif bir bölgede yer alıyor. Hatırlayın, 2011'deki 9 büyüklüğündeki deprem Japonya'yı yok oluşun eşiğine kadar getirmişti. Denizler yükselmiş ve bu ada ülkesinin bir kısmı suların altında kalmıştı. Elbette bu afetler sadece modern çağda değil, bundan 100 yıllar önceki Japon krallıklarında bile görüldü. Bu coğrafyaya özgü kukla tiyatroları, geisha kültürü, sumo güreşleri gibi değerler bu dönemde gelişti. Ülkedeki farklı olan şeylerden bir diğeri ise otellerle alakalı otel deyip geçmeyin çünkü bu sektöre bambaşka bir boyut kazandırmışlar. Japonya'da hemen her yerde dinlenebileceğiniz oteller var. Örneğin tren ve metro istasyonlarında kendinizi yorgun hissediyorsanız, istasyonların içerisinde uyku bölümleri var. Yarım saat veya daha uzun süreler için kiralanabiliyor ve içeride birazcık kestirebiliyorsunuz. Başka bir otel türü ise içerisinde hiçbir şekilde insan çalışanı olmayan bir takım robot yazılımlarla idare edilen bir yer. Yine bir diğer otel ise içerisinde anime hikayelerle dolu yetişkin kitaplar bulunduran bir otel. İnsanlar buradaki dergileri okuyarak kendi bölümlerinde sessizce takılıyorlar. Bu otellerin çoğunun turist çekmek veya başka bir deyişle ilgi çekmek için yapıldığı söyleniyor. Bu gerçekten de dahiyane bir girişim. Öyle ki sadece oyunculara özel oteller bile tasarlamışlar buraları. Bir internet kafe gibi düşünebilirsiniz. Japonya'yı sadece otellerle sınırlamak doğru olmaz ve onları tek farklı yapan özellikleri bu değil.
Onlar aynı zamanda okullarda müthiş bir görgünün öğretildiği, çocukların ahlaklı ve çevreye duyarlı şekilde yetiştirildiği bir toplum, dünyanın hiçbir yerinde görmediğiniz eğitimler alıyor. Buradaki çocuklar örneğin sınıflarını kendileri temizliyorlar, kapılarının önlerini kirletirlerse yeri bile siliyorlar. Kendi çöplerinin atılması için bir temizlikçi tutup oradan medet ummuyorlar. Görüşlerine göre her kim çevreye bir atık bırakıyorsa ahlaki olarak kendileri temizlemeli ve kaldırmalıdırlar. Bu nedenle her okul çıkışında Japon öğrenciler sınıflarını baştan aşağı temizlerler. Hatta yedikleri yemeklerin kaplarını bile kendileri bulaşıkhaneye bırakıyorlar. Bu yüzdendir ki çocuk yaşta bu gölge eğitimlerini alan Japonların sadece kendi ülkelerini değil, gittikleri ülkelerde bile bulundukları alanları hep temizleyerek ayrıldıklarına şahit olursunuz veya televizyonlarda buna benzer haberler görürsünüz. Öte yandan eğer ki Japonya'da tek başınıza gezmek istemiyorsanız ve hatta ailelerin evinde misafir olmak istiyorsanız aile kiralayabilmeniz mümkün. Bazı aileler genç oluyor, bazıları ise yaşlı, bazıları çocuklu olabiliyorken bazıları da çocuksuz. Siz arzu ettiğiniz yaş ve kriterlere göre istediğiniz aileyi seçip onlarla vakit geçirebiliyorsunuz. Bu tarz hizmetler Japonya'yı sadece mimari ve yeme içme anlamında değil, daha ötesinde yani onların yaşam tarzlarını anlama konusunda da size yardımcı oluyor. Ülkede oyun karakterine bürünen ve ikili diyaloglarla arkadaşlık hizmeti alabildiğiniz insanlar da var. Üstelik bu insanlar kendi reklamlarını en üstteki caddelerde bile yapabiliyorlar ve yasal olarak tanımıyorlar. Bu insanlarla yemek yiyebiliyor, onların kişisel eşyalarını satın alabiliyor, onların bulunduğu kafelere gidip birlikte zaman geçirebiliyorsunuz. Her bir hizmet içinse farklı tutarlarda ödemeler yapıyorsunuz. Hemen hepsi dışarıya karşı gülümsüyorlar. Fakat bu aslında onların işinin bir parçası. Japonlar içine çok kapanık bir millet olduğundan dışarıya ilişkiler kurmakta zorluk yaşıyorlar. Yani Japonya'da yaşamak isteyen bir Avrupalı veya Afrikalının orada kısa sürede geniş çevreler edinmesi aşırı derecede zor dostlarım. Ayrıca Japonlar sanılanın aksine İngilizceye fazlaca hakim değiller. Yani akıcı şekilde İngilizce konuşamıyorlar ülkede. Akıcı şekilde İngilizce konuşabilenlerin oranın sadece %8 olarak ölçülmüş nüfusun yarısı. Yani 60 milyonluk kadarı ise İngilizceyi hiçbir şekilde bilmiyor. Bu nedenle Japonya'ya taşınmak isteyen bir insanın belli oranda Japonca öğrenmesi gerekiyor. Japonca öğrendikten sonraki süreçte başta Tokyo olmak üzere kapılar size bir bir açılıyor. Ancak kötü durum şu ki Tokyo'da evler olabildiğince küçük ve pahalı. Gitmeden önce Japonya hakkında bunları da bilmenizde fayda var. Japonya'da trenler dünyanın en dakikleri arasındadır ve ortalama gecikme 18 saniyedir. Ülkedeki evcil hayvan sayısı çocuk sayısından daha fazladır. Titanic kazasından kurtulan tek Japon, kazada diğer yolcularla ölmediği için korkak olarak çağrılmıştır. Japonların ilginç özellikleri arasında yer alan banyodayken cep telefonu kullanım alışkanlığından dolayı ülkedeki cep telefonlarının %90'ı su geçirmezdir. Japonya'da çalışırken uyuklamak sıradandır, hatta çok çalışmanın getirdiği bir sonuç olarak görülür. Holokost'ta Japonlar tarafından öldürülen Çinlerin sayısı 2. Dünya Savaşı'nda ölen Yahudilerden daha fazladır. Japonya'da bir binanın içinden karayolu geçer. Ülkedeki çoğu sokağın ismi yoktur ve sadece numaralandırılır. Japonya'da kara kedi görmek iyi şans getirir. Ortalama yaşam süresi en uzun ülkelerden biri. Japonya'da bebek bezinden daha çok yetişkin bezi satılıyor. Japonlar en çok pirinç ve balık tüketiyorlar. Ülkede çiğ et tüketmek son derece yaygın. Gürültülü bir şekilde yemek yemek, sunulan yemeğin beğenildiğini ifade eden bir görgü kuralı. Japonya'da gittikçe hızlanarak ciddi boyutlara ulaşan ve kodokushi adı verilen yaşlıların evlerinde yalnız ölme durumuna ülkede sıklıkla rastlanır. Japonya'da işsizlik oranı %4'tür. Japonya hakkında bilgi denilince ülkenin %100'e varan okuma yazma oranından söz etmemek olmazdı. Japonya'da gece geç saatlerde dans etmek yasaktır. Japonya'da penis ve doğurganlığın kutlandığı bir festival mevcuttur.
Japonya'da bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştırıp sağlıklı bir yaşam sağladığına inanılıyor. Japonya'da Okunoshima adında tamamen tavşanlarla dolu bir ada vardır. Japonlar yaptığı bir hatadan dolayı özür mahiyetinde saçlarını tıraş ederler. Yürürken bir şeyler yiyip içmek hoş karşılanmıyor ve son olarak Noel Sevgililer Günü gibi kutlanıyor. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.